Herkese merhaba. YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için çok iddialı oldum. Hatta ezber bozacak, bildiklerinizi unutturacak muhteşem bir bazlama tarifi paylaştım. Bizim geleneksel bazlama tarifimizdir. Hatta köy ekmeğimiz diyebilirim sizlere ve bütün püf noktalarını bu videoda izleyeceksiniz. Tarifim için öncelikle 500 gram patatesleri küçük küçük doğradım ve üzerine toplamda 3 bardak soğuk su ilavesi yaptım. Tencerenin kapağı kapalı vaziyette patateslerin haşlanmasını bekledim. Kesinlikle açık bir şekilde haşlamayalım. Ve ardından pamuk gibi pişen patatesleri şimdi hemen robottan geçiyorum. Geldik en önemli püf noktalarından bir tanesine. Burası çok önemlidir. Toplamda yarım kilogram patates ve 3 su bardağı da su kullandım. Tencerenin hiç ağzını açmadan patateslerin haşlanmasını bekledim ve blenderdan çekiyorum. Bu püreyi biraz sonra hamurun içerisine katacağım. Eğer püreli bir patates olursa biraz sonra göreceksiniz. Bazlama kabarırken eğer içinde taneler olmuş olsaydı bazlamalar kabarırken mutlaka takılacaktı ve kabarmayacaktı. O yüzden patates püresini çok güzel bir şekilde çekmemiz gerekiyor robottan. Bazlamanın hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Toplamda 1 kilogram un kullandım. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı tuz kullandım. Ardından da hazırlamış olduğum patates püresini ilave ediyorum. Patates püresi el yakmayacak kıvama gelmesi yeterlidir. Güzelce karıştırdıktan sonra 1 bardak su ilavesi yapacağım. Vermiş olduğum ölçüler tam gelecektir. Ele yapışan, birazcık sizi zorlayan bir hamur olması gerekiyor. İyice karıştırdıktan sonra bazlamanın en önemli püf noktası mutlaka hamur çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. 1 bardak suyunu da ilave ettim ve şimdi hemen hamuru güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Eğer benim vermiş olduğum püf noktalara uyarsanız sizler de mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Bazlamalarınızın hepsi kabaracak, dev gibi kabaracak ve de inanılmaz derecede lezzetli olacak. Aynı zamanda ipek kadar yumuşak olacak. Gerçekten de çok beğendiğim ve izleyicilerin tarafından çok denenen garantili bir tariftir. Bildiğiniz bütün bazlama tariflerini güvenle unutup hemen bu tarifi deneyebilirsiniz. Hamuru görmüş olduğunuz gibi yoğururken ellerime yapışıyor. Bu olması gereken bir kıvamdır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız hamur zaten elinizden akacaktır. Ortalama 5 veya 6 dakika boyunca hamuru güzelce yoğurmanız çok önemlidir. Hamuru yaklaşık olarak 6 veya 7 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Üzerini birazcık unladıktan sonra hemen kapağını kapatıp toplamda 1 saat boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. Üstünü de örteceğim. Başka bir kumaşınız varsa yine birkaç kat daha üstünü örterek mayalanmasını bekleyebilirsiniz. Ve aradan toplamda 1 saat geçti. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi geldik yine en önemli püf noktasına. Bu mayalanan hamuru ortalama 1 dakika boyunca yine güzel bir şekilde yoğuracağım. Tarifime çok güveniyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz bu arada. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Hatta sevdiklerinizle bu videoyu paylaşabilirsiniz. Onlar da gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz? Yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Mayalanan hamuru yaklaşık olarak 1 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra tezgaha aldım. Ele yapışan bir hamur olduğu için görmüş olduğunuz gibi önden tezgahı bol unladım ve şimdi hemen küçük bezelere ayırıyorum. Ben daha önceki videomda daha kalın bezelerle yapmıştım. Şimdi birazcık küçük bezelerle yapacağım. Tercihi burada tamamen size bırakıyorum. Şimdi hemen yine undan yardım alarak güzel bir beze yapmaya çalışıyorum. Bezelerin de güzel olması çok önemlidir. Hamur ele yapışan bir hamur olduğu için ve içinde patates olduğu için yapışkan özelliği var. Bu nedenle ihtiyacınız olduğunda mutlaka ondan yardım alın. Hemen şimdi hazırlamış olduğum bezeleri bir kumaşın üstüne sereceğim. Ve yine kumaşı da yapışmaması için bol miktarda unladım. Ve çok itinalı bir şekilde hemen bezeleri yapmaya başlıyorum. Sonra finalde göreceksiniz. Gerçekten de pişme esnasında hepsi dev gibi kabaracak ve inanılmaz derecede yumuşacık olacak. Bu bazlamaları vaktiniz olduğunda hatta bol bol yapıp derin dondurucuya koyabilirsiniz. Sabah kahvaltılarında misafiriniz geldiğinde veya dışarı çıkacağınız zaman hemen çıkartabilirsiniz. Isıtıp afiyetle yiyebilirsiniz veya akşamdan çıkartabilirsiniz. Ben şu anda beslenme çantası için hazırlıyorum ve sabaha misafirlerim gelecek. Onlar için hazırlıyorum. Dediğim gibi buzluklara koyabilirsiniz ve istediğiniz anda çıkartıp birkaç saat öncesinden de çıkartabilirsiniz veya akşamdan da çıkartabilirsiniz. Isıtıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bizim geleneksel ekmeğimizdir. Siz de gönül rahatlığıyla bu tarifimi yapabilirsiniz.
Bu arada hemen şunu da belirtmek isterim ki hamurun içerisinde patates var. Patates yerken kesinlikle içinde patates olduğunu hiç kimse anlamayacak. İçindeki patatesi katmamızın sebebi bazlamanın yumuşak olmasını sağlamaktır. Aynı zamanda lezzetini de artırmaktır. Bu nedenle patates kullandık. Gerçekten de bazlamaya inanılmaz derecede yakışıyor. Bu arada hazırlamış olduğum bezelerin de üstünü kapatıyorum. Eğer kurursa bezeler pişme esnasında, kabarma esnasında mutlaka bir yere takılacaktır ve şişmeyecektir. Bu nedenle mutlaka üstünü bir veya hatta biraz sonra göreceksiniz 2-3 tane bezle de kapatabilirsiniz. Artık bütün bezeleri hazırladım. Üstünü bir miktar unladıktan sonra örtüyorum. Hatta 2-3 tane örtüyle de örtebilirsiniz. Ve toplamda 40 veya 45 dakika boyunca bu bezelerin dinlenmesini bekleyeceğim. Toplamda 40 veya 45 dakika geçti. Bezeler kurumaması için 2-3 tane örtüyle örttüm. Şimdi hemen açmaya başlıyorum. Bazlamanın en önemli püf noktalarından bir tanesi kesinlikle bu bezeleri açarken merdane veya oklava kullanmayın. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir tahta kullandım. Bazlama tahtası diye de geçebiliyor. Ben aynı zamanda kesme tahtası olarak da kullanıyorum. Böyle bir tahtanız varsa evinizde kolaylıkla yapacaksınız. Şimdi hemen sizlere detaylı bir şekilde bezeleri nasıl açtığımı göstermek istiyorum. Öncelikle tahtayı birazcık unlayacağım yapışmaması için. Çok az miktarda unlamanız yeterlidir. Ve şimdi hemen bezeyi ters çeviriyorum. Ve ters çevirdiğim yere de birazcık unluyorum. Ardından da parmaklarımla hafifçe bası uygulayarak görmüş olduğunuz gibi bezeyi kolaylıkla açıyorum. Bu işlem inanılmaz derecede kolay. Sadece bu şekilde yapmanız yeterlidir. Gerçekten de bu bazlama tahtası işimi çok kolaylaştırıyor. Normal bir tahtanın üstünde de yapabilirsiniz. Ancak bu şekilde yaparsanız gerçekten de çok daha kolay olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi sadece saniyeler içerisinde bezeyi kolaylıkla bu yöntemle, bu teknikle açtım. Şimdi tekrardan göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir miktar tahtayı unladım ve hemen bezeyi ters çevirdim. Ellerimle hafifçe bası uygulayarak tersi düzlü hemen bezeyi büyütmeye çalışıyorum. Gerçekten de herkes evinde kolaylıkla yapacak. Dediğim gibi merdane ve oklava kesinlikle kullanmayın. Bu arada bazlamaları pişireceğim. Tavayı da ocağa aldım. Şu an kısık ateşte kendi kendine ısınıyor. Biraz sonra seri bir şekilde hepsini pişirmeye başlayacağım. Ben sizlere göstermek için hemen bu detayları veriyorum. Ancak bir bazlamayı pişirirken diğer bezeyi de hemen saniyeler içerisinde yan tarafta açacağım. Orayı da sizlere göstereceğim. O yüzden sadece önden sizlere bu işlemlerin ne kadar kolay olduğunu göstermek için burayı biraz uzattım. Bazlamada inanılmaz derecede önemlidir bu yöntemler. Eğer biz bu yöntemleri kullanmazsak kesinlikle bazlama kabarmaz ve de lezzetli olmaz. O yüzden mutlaka aynen bu şekilde yapın. Zaten biraz sonra sonucu göreceksiniz. Artık bazlamaları pişirmeye başlıyorum. Burada çok önemli bir nokta var. Tavaya bazlama hamurunu koyduktan sonra 5-6 saniye bekliyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi hiç renk almadan sadece birazcık kabuklanmasını bekledim. 5-6 saniye sonra hemen çevirdim. Ve lütfen bazlamayı pişirirken başından ayrılmayın. Diğer tarafta da bezeleri açmaya başlıyorum. Burada sıklıkla çevirmemiz gerekiyor. Eğer tavada çok fazla uzun kalırsa bazlama kesinlikle kabarmaz. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla renk almadan sıklıkla çevirmeye devam ediyorum. Biraz sonra kabardığını göreceksiniz zaten. Eğer bir yüzeyini çok fazla kızartırsam artık asla o bazlama kabarmayacaktır. Bu nedenle iki tarafını da çok fazla kızarmadan hemen sıklıkla çevirdim ve görmüş olduğunuz gibi bazlama dev gibi kabardı. Şu an ilk bazlamayı pişiriyorum. İlk bazlama olmasına rağmen görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir sonuç aldı. Aslında şu anda bazlamayı almam gerekiyor ama kızarmadan, yani ben kızarmasına izin vermeden hemen bazlama hamurunu kabartmayı başardım. Eğer bu yöntemle yaparsanız sizler de zaten kolaylıkla yapacaksınız. Tavada birazcık tuttum ki güzel kızarsın diye, ardından hemen ocaktan alabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde çok fazla bir tarafı, bir yüzeyi kızarmadan sıklıkla çevirmeye devam ediyorum. Yan tarafta da bezeyi açmaya devam ediyorum. Bir taraftan bezeyi açıyorum, diğer taraftan da bazlamayı sıklıkla çeviriyorum.
Gerçekten de mükemmel bir sonuç elde edeceksiniz. İçinde patates var. Patates olduğunu hiç kimse anlamayacak. Yumuşacık, pamuk gibi, ipek gibi bazlama yapacaksınız. Benim vermiş olduğum bu yöntem. Bu pişirme işlemleri çok seri oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde balon gibi şişti. Bu arada bazlamayı kesinlikle kısık ateşte pişirmiyoruz. Ocağın en büyük gözünde orta ateşten birazcık kısık ayarda pişiriyoruz. Yani birazcık harlı olması gerekiyor. Çok da harlı olmasın tabii ki. Bakın görmüş olduğunuz gibi hemen çeviriyorum. Eğer her tarafı burada renk alsaydı, güzel bir şekilde pişseydi asla bu bazlama kabarmayacaktı. Burası gerçekten de en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Bana daha önceki videolarımda benim bazlamam kabarmıyor, bunun sebebi nedir diye çok soran izleyicilerim vardı. Onlar için burayı çok detaylı bir şekilde gösterdim. Eğer benim gibi böyle sıklıkla çevirirseniz böyle sonuçlar elde edeceksiniz. Şu anda ben beslenme çantası için yapıyorum. Benim kızım çok seviyor. İçine istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Sabah kahvaltılarını hatta tost ekmeği olarak bile değerlendirebilirsiniz. İçi çok güzel bir şekilde pişiyor. Şu anda basınç aldığı için içi de pamuk gibi pişecektir bazı zaman. Pişen bazlamayı yağlıyorum tereyağı ile. Hemen sıcak sıcak yemenizi, tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten de mükemmel oluyor. Bu arada eğer derin dondurucuya koyacaksanız, derin dondurucuya koyacağınız bazlamaları yağlamanıza gerek yoktur. Yiyeceğiniz zaman ısıtıp tereyağı sürüp afiyetle sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Hem rengi çok güzel hem pamuk gibi, hepsi de dev gibi kabarıyor. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Ben açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını yazacağım. Burada sizlere herkesin kolaylıkla yapabilmesi için detaylı bir video hazırladım. Sormak istediğiniz sorular olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Hepsine cevap vereceğim ve bu bazlamanın da herkes tarafından denenmesini istiyorum. Çünkü çok iddialı olduğum garantili bir tariftir. Artık bazlamalar hazır. Şöyle bir tanesini göstermek istiyorum sizlere. Bakın görmüş olduğunuz gibi gerçekten de mükemmel. İçi çok güzel bir şekilde pişti ve de çok lezzetli oluyor. Lütfen gönül rahatlığıyla deneyin. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Dediğim gibi fazlaca yapıp derin dondurucuya da koyabilirsiniz. Müsaadenizle şimdi bir tadına bakmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Az önce tadına baktım. Yemelere doyamadım. Tadı tuzu her şey yerinde. Üstelik pamuk gibi bazlama oldu. Dediğim gibi çok iddialı oldum. Garantili bir tariftir. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve de kaydetmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle de bu videoyu gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Ben de böylelikle bir videomun da burada sonuna geldim. Umarım bu bazlama tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.